Merhabalar herkese yeniden yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Bir önceki bölümde Blender'da sinematik aydınlatma üzerine kısa bir demo yapmıştık. 3 noktalı aydınlatmanın öneminden bahsettik orada. Objeye nasıl bir etkisi var, sahneye nasıl bir etkisi var kısaca bir bahsetmiştik. Şimdi bunun aynısını Unreal üzerinden göstereceğim. Planımda şu var. Unreal'daki sinematik aydınlatma ayarlarından sonra Blender değil de Unreal üzerinden eğitime devam edeceğim. Yer yer yine Blender'dan da göstermem gerektiğini düşündüğüm yerleri Blender üzerinden de gösteririm. Buradaki maksat temel bilgiyi edinmek aslında. Programın çok önemi olmuyor. Ayrıntılar nasıl öne çıkarılır, ışık kaynaklarını nasıl daha iyi kullanırız bunu göstermek için. Unreal ve Blender'da çok yaygın olduğu için bu programlardan gidiyorum. Yine tabii ki Blender üzerinden de göstermemi istediğiniz kısımlar olursa aynılarını Blender'dan da gösteririm. Şimdi videoya geçelim. Kolaylıklar diliyorum. Evet, şimdi Unreal'ın içerisindeyiz. Ben ekstra bir sahne oluşturmayacağım. İlk videolarda Unreal'ı anlatırken bu arayüze nasıl geleceğimizi, ilk proje dosyasını nasıl oluşturacağımızı göstermiştim. Third person template açtım bir tane. Şimdi ekstra dediğim gibi yeni bir level oluşturmayacağım ben. Bu level üzerinden göstereceğim. Öncelikle bizim bu sahnede mevcut olan ışığımızı silmemiz gerekiyor. Bunu nasıl görüyoruz? Bakın sağ taraftaki layout sekmesinde farklı klasörler var. Şunları kapatalım. Bunlar sahnedeki mesh'ler. Lightning kısmında bizim sahnemizdeki ışıklandırma sistemlerimiz bulunuyor. Şurada gördükleriniz bu sahnedeki ışıklandırma sistemleri. Biz ekstra ışık ekleyeceğimiz için hali hazırdaki ışıklandırmaları kaldırabiliyoruz. Directional Light'ı siliyoruz. Exponential High Focus siliyoruz. Atmosferi ve Skylight'ı siliyoruz. Gördüğünüz gibi sahne karardı. Çünkü ışık yok. Göstermek adına şöyle bir ışık ekliyorum. Point Light ekledik. Gördüğünüz gibi sahne aydınlanıyor. Yine aynı şekilde Blender'da da olduğu gibi ışık seçiliyken ışığın ayarlarını buradaki sağ taraftan gücünü, rengini ya da çapını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ışığın. Bu ışığı da kaldıracağım ben. Şimdilik ben sahnemizi aydınlatması adına bir tane Directional Light ekliyorum ki sahne karanlık kalmasın. Sonradan bunu kaldıracağım. Sahneye bir karakter eklememiz lazım. Blender'da olduğu gibi. Bunun için Content Browser'a geldikten sonra İlk videolarda da anlattığım gibi Unreal Engine'ın kendi kütüphanesi var. Blender'daki şey gibi. Blender kit içerisinden almıştık ya, burada da aslında aynı mantığı yapacağız. Fab kısmına geliyoruz. Content Browser'a geldikten sonra sağ klik yapıp Fab marketini açıyoruz. Burası Epic Games'le bağlantılı aslında. Bendeki her içerik sizde olmayabilir. Bunu Fab'ın kendi mağazasını inceleyerekten ulaşabilirsiniz. Açıldıktan sonra gördüğünüz gibi zaten burada çokça içerik var. Burada şöyle bir karakterimiz var. Bu karakter paketini ben önceden almıştım. Yanılmıyorsam şu anda da Fab üzerinden ulaşılabilir. Çeşitli karakterler var içerisinde. Bunu Epic Games Launcher'ına girerekten kütüphane kısmında arayaraktan gördüğünüz gibi burada o çeşitli karakterler var. Şu anda şunu kullanabiliriz. Projeye ekle dedikten sonra oluşturduğumuz projeye bu karakteri ekliyoruz. Bu inerken şu detayı da vermek istiyorum. Ben demin bu projedeki ışıklandırmaların tümünü sildim. Bunları eklemenin geride yöntemini sizlere göstermiş olayım. Windows kısmına geldikten sonra Environmental Light Maker'a tıklayınca demin sildiğimiz şuradaki komponentleri görebiliyorsunuz. Bunlara tıklayaraktan sahnenize geri kalan hepsini geri ekleyebiliyorsunuz. Bunları tabii bütün ayarlarını da aynı şekilde sağ taraftaki Details panelinden inceleyebilir, düzenleyebilirsiniz. Tekrardan buradaki Directional Light'ı silelim. İndirmemiz de tamamlandı. Eklenen karakteri görmek için Content Browser'a geldikten sonra karakterin klasör adı neyse, dikkat ederseniz Paragon Raid'ti bizim seçtiğimiz karakter. Ona ait efektler, karakter ve sesleri açılıyor. Başında da söylediğim gibi Unreal Engine çok kapsamlı bir oyun motoru. O yüzden burada karakterin işte vuruş efektleridir, partikül sistemleridir, hepsine ulaşabiliyorsunuz. Biz şu anda ışıklandırma yapacağımız için sadece bunun 3D mesh'ine ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de karakter kısmına girdikten sonra dikkat ederseniz aslında çeşitli klasörler var. Her birini tek tek aramak yerine buradaki filtre kısmını aktif hale getirmek için şuradaki kısımdan filtreleyebilirsiniz. Mesh'leri görebilmek için static mesh'i, skeletal mesh'i açarsanız eğer klasörlerin içerisindeki gördüğünüz gibi bütün objeleri görebilirsiniz. Biz karakterin objesini şu anda göremiyoruz çünkü karakter rigli. Karakteri rigli bir şekilde görmek için de skeletal mesh'i açıyoruz. Static mesh'i kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karakterimiz burada. Şunu bir Unlit modu alalım. Işık ekleyeceğiz çünkü sonradan. İstediğiniz karakteri ekleyebilirsiniz. Şunu deneyebiliriz. Sahnenize tutup sürükleyip bıraktığınızda bir yükleme sonrasında karakteri sahnenize ekleyecektir. Karakteri şu anda sahnemize ekledik. Bu karakteri Sequencer üzerinden bir animasyon duruşu da olacak. Bir bekleme animasyonu ya da daha farklı animasyon paketleri de var bu karakter paketinin içerisinde. Sequencer'dan bir duruş da verebiliriz bu karaktere. Çok minik bir animasyon ekleyebiliyoruz yani. Şimdi öncelikle Lit moda geri dönelim. Sonrasında bir ışık ekleyelim, sahnemizdeki genel aydınlatmamızı görelim. Karakterimiz bu şekilde temiz bir karakter, detaylı bir karakter. Sonrasında sahnemize bir kamera eklememiz gerekiyor. Bunun için de şuradaki sinematik kısmından Sine Kamera Aktör sahneye ekliyoruz. Dikkat ederseniz şu kısma geldi
kamera ve sağ altta da kameranın gördüğü açıyı görüyoruz. Kameraya tıkladığınızda kameranın kadrajını görürsünüz. Biz kamerayla hareket etmek istediğimiz için perspektif kısmından görüşümüzü sinekamera aktörü üzerinden görmek istiyoruz. Aldıktan sonra da normal 3D viewport içerisindeki hareketlerle kamerayı yerleştirebiliyoruz. Buradan çıkmak için de zaten aktif olan sinekamera aktör kısmından buraya basaraktan çıkabilirsiniz. Kamerayı da en son getirdiğiniz yere getirir. Sahnemize aslında bir sekanser eklememiz gerekiyor. Sekanser dediğimizde şu oluyor. Bu sahnedeki gördüğünüz her şey aslında oyun motoru olduğu için siz play tuşuna bastığınızda bir sekanser aslında devreye giriyor arka planda ve biz oyunu oynamaya başlıyoruz. Tabii ki burada bir blueprint sistemi mevcut. Çünkü karakterin zaten dolanımdaki ya da çevredeki etkileşimlerini bu blueprint sistemi yönlendiriyor. Tabii ki bazı ara sahnelerde, oyunlarda ve animasyonlarda, daha çok oyunlarda bu tabii Unreal üzerinden etkili oluyor. Bazı ara sahneler girdiğinde, sinematikler girdiğinde bahsettiğimiz bu sekanser devreye giriyor. Yani orada blueprint sistemi içerisine bir sekans dahil etmiş oluyoruz. Biz animasyonlardaki renderları alabilmek için, yani sahnemizdeki renderları alabilmek için de sekanser üzerinden ayarlamaları yapıyoruz. Çünkü bir blueprint sistemi kullanmıyoruz. Bunun için de sahneye bir sekanser eklememiz lazım. Şuradaki sekanser kısmına geldikten sonra add level sekans tıkladığımızda bize nereye kaydetmemiz gerektiğini soruyor. Sizlere önerim çalışmalarınızı yaparken level ve eğer özel kapsamlı bir çalışma yapıyorsanız level ve sekanserınızı aynı yere kaydetmeniz veya bunun için bir klasör de açabilirsiniz buradan. Düzenli çalışmak önemlidir. Çünkü proje bazen çok büyük olabiliyor ve birçok şeyi aramanız gerekebilir. Kaybetmek istemezsiniz. Adını da demo sekans diyelim. Kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi şuraya bir sekans oluşturdu bizim için. Burasının içerisine ben burada bulunan her şeyi koyabiliyorum. Yine aynı mantıkta bu arada. Tutup sürükledikten sonra mesela şu anda karakteri buraya sürükledim. Sürükledikten sonra istediğimiz gibi kullanabiliyoruz bunları. Ne işe yaradığını da demin söyledim. Yani bu karaktere bir animasyon verdiğimde animasyonun süresini, animasyon etkilerini vesaire buradaki sekanserden görüyoruz. Örneğin buradaki animasyon tablosundan bu karaktere bir animasyon seçelim. Bir duruş animasyonu var. Oynattığında sekanseri karakterin duruş animasyonu değilmiş bu arada. Bir şey fırlatıyor sanırım. Karakterin şu animasyonunu görüyorsunuz. Ya da bunu kaldıralım. Bekleyiş animasyonu var mı? Şuna bir bakalım. Evet, durduğu bir animasyon var karakterin. Yine şu sekanser kısmının ayarlarını detaylı farklı bir videoda göstereceğim. Ancak animasyon, bekleme animasyonu olduğu için çok uzun. Bunun süresini yine sağ taraftaki detay panelinden veya buraya sağ tıklayıp Properties kısmından düzenleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi süre ayarları vesaire var. Bilgi olarak aklınızda olsun. Şu anda biz bunları kullanmayacağız. Şu animasyonu değiştirelim. Karakterin A pozunda durması yerine şu şekilde durabilir karakter. Şimdi karakterimiz şu anda halihazırda böyle bekliyor. Kameramızı da sekanser için almamız gerekiyor render alabilmemiz için. Bu yüzden kamerayı da tutup yine aynı şekilde sekansere ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi sekansıra geçtiğinde kamera kadrajımız karşımıza çıkmış oluyor. Buradaki alt üst ilişkisini düzenleyebilirsiniz. Yani karakteri buradaki layer'ların üstüne koyabilirsiniz ya da başka bir şey de bu layer'ların üstüne koyabilirsiniz. Ben kamerayı koydum. Karakterin kendi hareket animasyonunu görebilirsiniz. Çünkü burada bir animasyon mevcut. Akabinde küçük bir kamera ayarı yapacağız yine. Yine aynı şekilde kameraya tıkladıktan sonra Blender'da da olduğu gibi sağ tarafta bizim kameramıza ait ayarlar var. Burası aslında çok kapsamlı. Yani gerçek dünyaya daha yakın lens ayarlamaları, sensör ayarlamaları, ışık ayarlamaları yapılabiliyor. Bunlardan en önemlisi zaten format. Burada gördükleriniz bir kameranın, gerçek dünyadaki bir kameranın sensör formatları, film back kısmında gördükleriniz. Dikkat ederseniz şunları değiştirdiğimde aynı zamanda kameranın sensör ebatlarını da değiştirmiş oluyorum. Sensör ebatına göre de burada bir farklılık devreye giriyor. Ama bunu Unreal olaraktan almış. Mesela Super 35 mm geniş perspektifteki, geniş kadrajlarda kullanılan bir sensördür. Konulan lense göre de anamorfik çekimler yapılabilir. Şu anda örneklerini gördüğünüz gibi. Bunun altına lens ayarlarını da vermiş. Normalde sensör şuradaki bu görüntüleri çok fazla değiştirmez. Lens bu etkiyi yaratır. Onlar biraz daha birleştirerekten bunu yapmış. Alt tarafta da yine aynı şekilde hali hazırdaki işte prime, zoom lensler vesaire var ya da kendiniz bir lens aralığı seçebiliyorsunuz bu şekilde. 85 milimetreyi ayarlayabiliriz karakterimiz için. Super 35'te kalabilir. Crop faktörünü de demin demiştim ya anamorfik format diye. 2.39 yaparsanız dikkat ederseniz kadraj daraldı. Örneklerde gördüğünüz gibi. Ben genellikle projelerimi bu şekilde kullanıyorum. Yani tabii konsepte göre, projeye göre değişiyor ama çoğunlukla bu sinematik anamorfik kaşları kullanıyorum ben. Fokus ayarları var bu kısımda. Bu arada şu ayarlamaları bitirdikten sonra kendiniz istediğiniz gibi deneysel şeyler yapabilirsiniz. Yani daha geniş görüntü görmek istersiniz veya daha dar bir görüntü görmek istersiniz. Bunların hepsi size bağlı. Nasıl bir şey isterseniz crop ayarlarını, sensör ayarlarını vesaire istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunların hepsi size bağlı dediğim gibi. Denemenizde fayda var. Etkilerini görürsünüz. 85 mm ile 30
milimetrenin farkını, karaktere olan etkisini dikkatli bakarsanız zaten daralmalar veya genişlemelerden görürsünüz. O aklınızda olsun diye söylüyorum. Focus Setting'e geldikten sonra buradan yine aynı şekilde şu damlalık aracı ile karakterinizi direkt seçerseniz netlemeyi karakter üzerine yapacaktır. Otomatik bir şekilde de yapabilirsiniz bunu. Yani tracking yaparaktan sadece karakteri seçerseniz nereye giderseniz gidin net her halükarda dikkat ederseniz karakterde kalıyor. Manuele alırsam eğer bu net bozulacaktır. Tracking'de kalabilir. Özellikle hareketli sahneler için. Aslında temel düzeyde şu anda foto render alacağımız için kadrajımızı kurmuş olduk. Tekrardan ekstra bir şey yapmayacağız. Şunu da söyleyebilirim. Karakteri kameranızı yerleştirdikten sonra eğer oynamasını istemiyorsanız şuradaki transform'a bir keyframe atarsanız, oynatsanız bile kameranızı tekrardan aynı yere gelecektir kamera. Karakterin animasyonunu da şöyle yapalım. Görmüş olursunuz en azından. Şimdi dikkat ederseniz demin hareket ettince bozuldu karakter. Aslında bu animasyon bitiyor şu kısımda. Ben diyorum ki bu sona geldiği zaman, bu animasyon bittiği zaman keep state kalsın. Yani pozisyonunu korusun. Şöyle devam ettirdiğimde dikkat ederseniz bir bozulma olmuyor. Başındaki hareketini tamamlıyor ve aynı şekilde kalıyor karakter. Blender'da geçerli olup burada da yine geçerli olan bir şey var. Her 3D programda bu aynıdır. Materyal ve karakter dizaynının detayları çok önemli. Yani bu karakter şu anda detaylı bir modellemeye sahip. Aynı zamanda materyalleri de iyi işlenmiş. Bu demek oluyor ki siz renderınızı aldığınızda veya daha yakın kadrajlara girdiğinizde bir kaybınız olmayacak. Çok daha iyi görüntü görebileceksiniz anlamına geliyor. Aklınızda olsun bazı projelerde çünkü hani istediğiniz görüntüyü elde edemiyorsunuz. İşte tam düşündüğünüz realistikte olmuyor vesaire. Bunların nedeni bu. Keyframe'imi tekrar yenilemem gerekecek bu arada. Kadrajı böyle aldıktan sonra kameranın transformunu alıyorum. Şuradaki keyframe'i de siliyorum artık. Kadrajım bu şekilde olmuş olur. Biraz da alt açıdan görmüş olduk. Şimdi kameradan çıkıyorum. Şöyle bir genel bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Sahneyi boşaltmak isterseniz bu arada şuradakileri silebilirsiniz. Bizim bunlarla pek işimiz yok. Şimdi sahnemdeki mevcut olan ışığı ben kaldıracağım. Biz de Directional Light eklemiştik. Layout sekmesinden Directional Light'ı siliyorum. Karakterin materyalinde biraz ışıklar var. Silahında şu kırmızı ışıkları görüyorsunuz. Durabilirler, problem değil. Blender'da olduğu gibi Unreal'da da çeşitli ışıklandırmalar var. Bunlardan ilki Light kısmından. Directional Light'ı demin gördünüz. Genel o. Bütün sahneyi aydınlatıyor. Yani aslında Blender'daki sun ışığının paraleli oluyor bu. Light'tan yine bir point light ekliyorum. Nokta halinde bir ışık var. Karaktere bu şekilde bir etkisi var. Yine spotlight var. Konik şekilde gelen, Blender'da da bunu görmüştünüz. Karaktere bu şekilde bir etkisi var. Rect Light var. Blender'daki Area Light'a benziyor ki bu bizim kullanacağımız ışık oluyor. Bunun da bütün ayarlarını yine aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Batlandırmalarını değiştirebiliyorsunuz kafanıza göre. Bir Rect Light sahnemize ekleyelim. Bu arada kaydettiğinizde karakter A-poz haline geri gelir. Bunu tekrar şu sekansörü hareket ettirerekten düzenleyebilirsiniz. Karaktere soldan gelen bir ışık var şu anda. Önceki videoda anlattığım gibi benim karakterim öncelikle bir ana ışık kaynağı eklemem gerekiyor. Bu yüzden de Key Light olaraktan ekliyorum. Yani ana ışık kaynağı, güçlü bir ışık kaynağı, sahneme göre gücünü ayarlayabilirim tabii ki. Evet, bu benim karakterimin ana aydınlatması oluyor. Aynı şekilde sağ taraftan bu ışığın ayarlamalarını da yapabilirsiniz. Yani çapını da arttırabilirsiniz. Bir background light kullanacağımız için ilerleyen ışıklandırmalarda dikkat edersiniz. Ben buradaki çapını arttırdığımda bu ışığın arka plana da bir aydınlık geliyor. Bunu birazcık istiyoruz aslında. Şu şekilde çok hafif arttıraraktan arka planda görünür kılalım. Kaynak açısını da değiştirebiliyorum yani. Mesela burada daha yumuşak gölgeler varken burada daha sert gölgeler edinebiliyoruz. Çok sert gölgeler bizim istediğimiz bir şey değil. Bu yüzden ışığın pozisyonundan veya kaynak açılımından değiştirebiliyoruz. Bunu da bu şekilde ayarladık. Aynı şekilde yine bunu ışık üzerindeki etkisinden size göstereyim. Şuradan aslında biz ışığın şu ebatlarını değiştiriyoruz bu ayarlamalarla. Ve bu da haliyle bizim gölge performansımızı ve gölge kalitelerimizi değiştiriyor. Şu şekilde bakalım tekrardan. Yüksekliğini değiştirdiğimizde dikkat ederseniz yine daha keskin gölgelerden kaçınabiliyoruz. Şimdi bu ışık karaktere çok yakın şu anda ve gücü çok fazla. Bunun yarı gücünde olması bizim işimize gelir. Çünkü ekstra ışıklar ekleyeceğiz. Biraz daha daraltabiliriz bu arada bu ışığın çapını. Yani karakteri belirli bir oranda da aydınlatabilir gördüğünüz gibi. Çünkü biz dramatik bir aydınlatma istiyoruz. Arkadaki aydınlatmayı biz arttırdığımıza dikkat ederseniz bu sefer karakterin önünden bir kayıp yaşıyoruz. Şimdi önemli bir bilgiden bahsedeceğim sizlere. Ben örnek veriyorum. Şu an arkayı da bu ışık kaynağıyla görmek istiyorum. Ama dediğim gibi ışık tek bir kaynaktan çıktığı için bu sefer karakterimin aydınlatmasını etkiliyor. Ben karakterimin bu ışık kaynağının karakterimi bu şekilde
etkilemesini istiyorum. Bunun için ışığa geldikten sonra channel kısmına giriyorum. Dikkat ederseniz bu 0, 1, 2 diye ayrılmış. Işığın channel'ını, kanalını yani birinci kanala getirip sıfırıncı kanalı kapıyorum. Dikkat ederseniz ışık diğer yerlerde de default olaraktan sıfırıncı kanalda. Birinci kanala getirdiğimde hiçbir yere etkilemiyor. Ama ben diyorum ki bu ışık benim karakterimin üzerine, sadece benim karakterimin üzerine etki etsin. Yani arka tarafa, demin de gösterdiğim gibi, background'a ve herhangi bir zemine vurmasın. Bu yüzden yine karakterin üzerine geldikten sonra karakterin de channel kısmına giriyorum ve 1'e basıyorum. 0'ı kapattım. Gördüğünüz üzere sadece bu ışık şu anda bu karaktere etkiliyor. Işıkla ilgili de ayarlamaları yapsam da gördüğünüz gibi sadece bu karaktere etkiliyor. Ben ışıkla ilgili ne kadar düzenleme yaparsam dikkat ederseniz sadece karaktere etkiliyor. Bu çok kıymetli bir şey. Komplike sahnelerde sadece karakterinizi aydınlatmanız gereken yerler olacak. Bunları da size tekrardan göstereceğim. Çok fazla ışığın kullanıldığı sahnelerde sadece bir ışığın bir objeye dokunması veya bir ışığın sadece bir objeye dolgu ışığı vermesi gerekecek vesaire. Bunlar aklınızda olsun. Şimdi bu ışığın rengini de değiştirebiliriz. Biraz daha kırmızı tonlar yapalım ana ışığımızı. Sahnemize bir ana ışık eklemiş olduk aslında. Keylight demiştik bu ana ışığa. Genel aydınlatmasını sağlıyor. Ama baktığınızda karakter arka planla birleşik bir halde duruyor. Söylediğim gibi bu istemediğimiz bir şey. Bize bir backlight gerekiyor. Çünkü objeyi arka plandan ayırmalıyız. Bu sebeple buraya bir backlight daha ekliyorum ben. Şu şekilde. Deminki gösterdiğim channel ayarlarının şimdi yine etkisini göreceksiniz. Kameramıza geri girelim. Şöyle gördüğümüzde biraz gücünü arttırdığınızda etkisini görmeye başlayacaksınız. Bakın dikkat ederseniz ben bunu sadece karaktere etki etmesini istiyorum. Ama ben bu backlight'ı büyüttüğümde bu karaktere sadece değil arka plana da etki etmek istiyor. Bu benim istediğim bir şey değil. Bu sebeple ben yine aynı şekilde bu ışığı channel'ını 1'e getiriyorum ve sadece karakterime etki ediyor. Birden fazla ya iki kanal var. Ama ortak bir objede kullanılıyorsa iş görür. Buraya aşırı vurgu düzeyinde bu ışık. Arka detaylarını belli etmeye başladı. Yine ama ışığın şiddeti fazla olduğu için bunu biraz azaltalım biz. Detayları alsak bizim için yeterli. Karakterin beyaz ışığın vurduğu yerlere dikkat edin. Yavaş yavaş arttırıyorum ve dikkat ederseniz bize bir detay kazandırmış oldu arkadan. Etkisini şöyle gösterelim tekrar. Bakın silahı, yüzünü ve elinin hatlarını ortaya çıkarmaya başladı ve arka plandan bizi ayırdı. Bunu da hafif mavi yapabiliriz. Farklılık olsun diye. Ana ışık kaynağımızın yükseklik ayarını biraz değiştirebiliriz. Yani vücudun alt tarafına fazla gelmesini istemiyorum. Backlight'ın önemini şöyle göstermek istiyorum size. Dramatik bir sahne oluşturmak için demiştim ya, Unreal çok müsait aslında. Sadece backlight'la aydınlatıldığında karaktere etkisi şu şekilde oluyor. Yani aslında çok iyi bir görüntü. Birçok yerde de kullanılabilir. Bu karakterin animasyonu da vardı hatırlarsanız. Şu şekilde bir giriş düşünün sahneye. Gayet etkili oluyor aslında. Geri ana ışığımızı açalım. Son bir ışık daha ekleyeceğiz. Karakter aydınlatması için. Bu ışığı CTRL D'ye basarak çoğaltabilirim ben. Çünkü karakteri etkileyecek yine bu ışık. Sağ taraftaki detayları için biraz daha yanaştırabilirim. Yine karakteri etkiliyor. Channel ayarları aynı olmuş oldu kopyaladığım için. Dikkat ederseniz o da bu taraftan vuruyor. Arka tarafından ama şu an fazla hareketli olmuş oldu. O yüzden bu ışığı ben biraz daha şöyle yapalım. Etkisini görelim ışığın. Çok sağ tarafta kaldı ışık. Bu ışığı kullanma nedenimiz dediğim gibi objeye detaylarını vermek. Bunu biraz daha küçülteceğim ben bu arada bu ışığı. Şöyle yaptık. Tekrar bakalım. Etkisini görelim. Bir dolgu ışığı olaraktan biz bunu istiyoruz. Bu yüzden bunun çapını biraz daha küçülteceğiz ki etki alanı daha da daralsın. Şuradan etkisini görüyorsunuz. Çok ufak bir şekilde dokunuştu ama hala kuvvetli bir ışık bu. O yüzden lokasyonu değiştirebiliriz ışığın çok az gelmesini istediğimizden. Şöyle bir detay arka taraftan. Şu şekilde gücünü tekrar biraz daha düşürebiliriz.
Çapını da biraz daha düşürelim. Tamam. Sahnede bu arada şu ikonları görmek istemiyorsanız komponentleri G'ye basarsanız bunların hepsi gider ve sahnenin ana ışıklandırması kalır. Şimdi karakterin aydınlatmasını tamamladık. Ben mevcut eklediğimiz bütün ışıkları kapatıyorum ki hepsinin tek tek etkisini görelim. Öncelikle key light'ımız vardı. Karakterimizin ana aydınlatması. Bundan sonra backlight geliyordu ve karakterimizi detaylandıran ışığımız. Üçüncüsü de dolgu ışığımız ya da ikinci bir backlight olaraktan şu arkadaki kaybı gidermek için üçüncü bir backlight dolgu ışığı olarak da kullanabiliriz. Şu detayı da vermek istiyorum ben sizlere. Dikkat ederseniz burada karanlık bir kısım var. Söylediğim gibi bu aslında teknik teoride olan bir şey. Yani benim için bu sahnenin aydınlığı yeterliyse ben ekstra bir ışık eklemek zorunda değilim. Ama teorik olaraktan bilmeniz adına söylüyorum. Dolgu ışığı mesela şuralarında karakterin gördüğünüz gibi hafif bir karanlık var. Yalnız detay kaybı yok. Yani ben buradaki kolundaki detayları görebiliyorum. Belki şu bilek kısmında birazcık kayıp var. Oraları göremiyorum. Bunun için de çok hafif şuraya point light ekleyebilirim. Çapı şu anda çok geniş bu ışığı. Kamerada görelim. Buraya fazlasıyla hatta tabii ki bu kadar geniş bir ışık istemiyoruz biz. Küçülttükten sonra dolgu ışığı adına gücünü de biraz daha kısabiliriz. Nokta diyelim. Kendisini de biraz yukarı alalım. Işığı görmüş olalım. Şimdi dikkat ederseniz oradaki kayıpları bu şekilde gidermiş oldum. Şöyle etkisini göstereyim. Bakın şu hafif karaktere dokunan ışığa da dolgu ışığı deniyor. 3 noktalı aydınlatmadaki prensip bunun üzerine kurulu. Sahnenize göre bu değişir, olmak zorunda değil. Ben mesela şu anda bu dolgu aydınlatmasını istemiyorum. Sadece siz etkisini görün istiyorum. O yüzden şu şekilde görebiliyorsunuz. Ben dolgu aydınlatmasını kullanmayacağım. Yine de ne olduğunu bilin. Işıklara geri geliyorum. Key light'ımı kapattım. Dikkat ederseniz backlight'la bu karakter aydınlanıyor. Yine animasyonlu şu şekilde veriyorum. Key light'ı geri açıyorum. Backlight'ları kapatıyorum. Karakteri arka plandan ayırmamız gerektiği için de key light'ları geri açıyorum. 3 noktalı aydınlatma yapmış olduk. Son bir ekleme daha yapmamız gerekiyor. Biz bir background light kullanmamız gerekiyor. Yani dedim ya arka planı da görmek istiyorum ben şu anda. O yüzden bu ışığı kopyalayalım. Birazcık arkaya doğru götürdüm. Channel'la ilgili anlattığımı bu sefer bu ışığı ikinci channel'a alıyorum. Ve arka planın da channel'ını 2 olaraktan açıyorum. Sonrasında bu ışığın çapını arttırıyorum ve gördüğünüz gibi direkt arka planı aydınlatmış oldu. Şuradan kısabilirim tabii ki bunu. Çok hafif bir şekilde aydınlık istiyorum ben. Gördüğünüz üzere çok kısa bir şekilde sahneyi oluşturmuş olduk. Key light'ınızı değiştirebilirsiniz. Yani eğer hani şu görüntünün size daha cazip geldiğini düşünüyorsanız veya eklemeler yapmak isterseniz key light'ınızın gücünü biraz daha kısabilirsiniz veya ayarlamalarını yapabilirsiniz. Daha uygun gözüktüğünü düşündüğünüz, size daha çok hitap eden bir sahne görmek isterseniz de şunun gibi daha dramatik vesaire bu eklemelerinizi yapabilirsiniz. Ben şu anlık şu şekilde bırakacağım. Çünkü ben arka plandan ayrılma detaylarına daha çok önem veriyorum bu karakterin. Şuraya da son bir dokunuş daha yapalım. Şöyle çapı biraz daha genişleterekten bu şekilde bir ayarlamayla Unreal'dan da 3 noktalı aydınlatmayı görmüş olduk. Tekrardan sorularınız olursa, anlamadığınız kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşürüz.